%60 işgali altında. Yani topraklarının %20'si, yeraltı zenginliklerinin %60'ı, elektrik üreten nükleer enerji santrallerinin, elektrik santrallerinin %90'ı. Evet, yani asıl kıymetli bölgesi. %70. Deniz kıyıları, limanları işgal altında. Bu arada şimdi Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan yeni bir açıklama var hocam. Katkı olsun diye size söylüyorum. Ukrayna'nın kaybedilen topraklarını geri alamayacağını açıkça anladığını ama müzakerelere başlamak için en iyi konumda olması gerektiğini söylüyor o da. İşte bu yani tam bakın, sizin söylediğiniz şey. Bu başından beri böyleydi. Şimdi burada bir Batı için bir zafer hikayesi yazılacak. Batı için. Zafer hikayesi yazılacak. Evet. O zafer hikayesi şöyle olacak. Bizim yaptırımlarımız ve baskılarımız çok başarılı oldu. Gerçekten çok başarılı oldu. Nasıl oldu? Rusya Ukrayna'nın tümünü işgal edemedi. En azından bir kısmı bizde kaldı. Diyecekler. Bununla ama Rusya'nın hakikaten Avrupa ve iç kamuoyu tatmin olur mu? Böyledir bu iş. Hep algılar olguların önüne geçer. Halbuki Rusya başından beri ne diyordu? Bana şu doğuyu verin, evet. Kırım'ın ilhakını tanıyın. Tamam. Bir de Kiev'deki yönetimi değiştirin. Hı hı. Değil mi? Değiştirin. Bana müzahir birisini getirin. Evet. O muhtemelen Zelenski'yi de gönderecekler. Çünkü Zelenski zaten iyice yıpratıldı. Ve şu garantiyi verin. Avrupa Birliği ve NATO'ya üye olmasın. Yani benim müstemlekem olsun. Ve silahsızlandırılmış olsun diyecek neredeyse. Bakalım ne kadar geçerli ama silahsızlandırılmışlık var. Bir sonrakine geçebilir miyiz? Tabii hemen bir sonrakine de bakalım. İkinci grup yansıları. Şimdi burada çok önemli bir şey var. Avrupa neden Ukrayna konusunda hassas aynı zamanda? Neden biliyor musunuz? Avrupa'nın bir kısmına, özellikle Doğu Avrupa'ya giden doğal gaz hatları Ukrayna üzerinden gidiyor. Hı hı. Doğu Avrupa'ya giden doğal gaz hatları Ukrayna üzerinden gidiyor. Hatta Rusya'dan bile gelen doğal gaz hatları Ukrayna üzerinden gidiyor. Dikkat ediyor musunuz? Rusya'dan gelip de Ukrayna'da da duran, Ukrayna'nın da bir kısım ihtiyaçlarını karşılayan bu doğalgaz boru hatlarına, mesela Macaristan'ı doğalgazsız bırakan, Romanya'yı doğalgazsız bırakan, şunu bunu doğalgazsız bırakan bir saldırı duyduk mu? Çok enteresan bir durum değil mi? Yok ama şeyi kestiler. Onun üzerinden akışı kestiler. Akışı kesti ama saldırı yapmadı ama şeyi kapattılar. Hiç saldırı, anlaşmayı kapattılar. Hiç saldırı yok. Hiç saldırı yok. Ama buradan doğalgaz sevkiyatı kısmen devam ediyor aslında. Kısmen devam ediyor. Tamamen durdurma bir şey söz konusu değil aslında. Romanya'nın zaten kendi doğalgazı var ama diğerleri yine Rusya'ya bağımlı. Aynı şekilde. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin arabuluculuk sürecinden çekilmesi dedi ki önce ben dedi Ukrayna-Rusya savaşında arabuluculuk sürecinden çekiliyorum. Ondan sonra Dışişleri Bakanı dedi ki bunlar dedi yapıcı öneriler getirmiyorlar. Birbiriyle dövüş kavga ediyorlar. Evet. Hiç bunlara bir şey olmuyor. Sonra ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü dedi ki işte bunun peşinden geliyor aslında bu İstanbul'da buluşma sözü. Hı. Dedi ki Rusya ile Ukrayna arası aslında ben sizi kendi başınıza bıraktım diyerek Ukrayna'ya sen benim anlaşmayı imzalamıyor musun kardeşim? Al o zaman gör bakalım bensiz ne oluyormuş manasında söyledi bu laf ama bu İstanbul'da buluşma noktasına kadar gelen bir sürecin başlangıcı aslında. Ama anlaşma da imzalandı hocam. Anlaşma imzalandı ama anlaşmayı hala yetersiz buluyorlar. Çünkü biraz Ukrayna'nın da istedikleri oldu. Ukrayna'nın içerisinde bir homurdanma var. Yani gerçekten homurdanma var. Sonra burada yeni bir hükümet, nasıl bir hükümet getirileceği, bu anlaşmaya uyup uymayacağı hep böyle tartışma konusu ama emin olun bu anlaşmalara uyacak birilerini getirirler. Bu iş bitti yani. Düğünü mumiye oldu burası. Evet. Şimdi